Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Yüksekte Kariyer Kulübü olarak fakültemizin öğrencilerini konuk ediyoruz. Bugünkü konuğumuz aynı zamanda benim dönem arkadaşım Ankara Fen Lisesi mezunu Mehmet Okan Umur. Okan tekrardan merhabalar. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğin Merhaba. için çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ne demek? Başlamadan önce bize kendini kısaca tanıtabilir misin? Tabii. Ben Mehmet Okan Umur. Ankara Fen Lisesi mezunuyum. YKS 2024'te Türkiye 49'uncusu oldum ve Bilkent Hukuk'a yerleştim. Çok teşekkür ederiz. Birazcık Ankara Fen Lisesi'nden bize birazcık bahsedebilir misin? Tabii. Türkiye'nin ilk fen lisesi kurulduğunda adı direkt Fen Lisesi'ydi. Ankara adı sonraki fen liseleri kurulunca eklendi. Ufak bir kampüsü vardır. Öğretmenlerin çoğusu doktora seviyesindedir. Öğrenci profili çok iyidir. Sadece ders çalışan kişiler değildir. Bazı insanlarda böyle algı olabiliyor. Çoğusu sporla, müzikle ilgilenen kişiler. Hatta bizim okulda her dönem öğrenci konserleri olur. Öğrencilerin düzenlediği. Sonra spor turnuvaları düzenlenir. Ve Ankara Fen olarak bir dönem bilincimiz vardır. Birbirimize yardımcı oluruz. Yapamadığımız, anlamadığımız konularda, yapamadığımız sorularda birbirimizin yardımına koşarız. Böyle. Çok teşekkür ederiz. Bahsettiğin gibi Ankara Fen Lisesi mezunusun. Ankara Fen Lisesi mezunları genelde doğrudan işte senin de bildiğin üzere mühendislik veya tıp bölümlerine yerleşir. Çok az bir kesim işte eşit ağırlık. Hatta hiç sözel tercih eden yok diye biliyorum. Aynı zamanda senin YKS'de de Türkiye 40'ıncılığın var. İyi bir süreçten geçtin YKS'den. Peki neden Bilkent ve neden hukuk tercih ettin? Birazcık bahsetmek ister misin? Önce şundan başlayayım. Neden Ankara Fen'i tercih ettiğim konusunda ilk başta şey düşünüyordum. Ben işte mühendislik okurum gibisinden. Ama sonra eğer kararım değişirse eşit ağırlık çalışırım. Yine girerim istediğim bölüme diye düşünmüştüm. Bir de Ankara'da olduğu için tercih ettim tabii ki. Sonra 11. sınıftayken ben aslında sayısaldım. 12'de eşit ağırlığa geçtim. Dershaneye gidiyordum. Sonra kendim çalışıyordum. Bu şekilde sınava girdim ve kazandım Bilkent Hukuk'u. Ankara Fen'de çok az sayıda eşit ağırlık tercih eden vardır. Genellikle tıp ve mühendisliklere e, tercih ediliyor. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Şu an aynı zamanda Bilkent'e başladığında da bir dönem hazırlık okudun. İkinci dönem, aynı sene içerisinde ikinci dönem bölüme geçtin. Buna Bilkent'e biz irregular öğrenci olarak diyoruz. Bize birazcık irregular öğrenci nedir, nasıl ilerler bahsedebilir misin? Aynı zamanda bu konudaki deneyimleri nasıldı? Bahsedebilir misin? Tabii e, ben yarım dönem hazırlık okudum. Sonra döneme başladım. Aslında bazı dersler açılmıyor. Onları sonraki dönemlere veya bir sonraki döneme erteleyebiliyoruz. Ama dönemde ders alma açısından 6-7 tane ders rahatlıkla alınabiliyor. Sırası biraz karışsa da bir şekilde halloluyor. Ama benim tavsiyem orta düzey İngilizce biliyorsanız yazın biraz çalışıp hazırlığa geçmenizdir. Çünkü Bilkent hazırlık o kadar kolay bir yer değil. Bazı insanlar şeyi düşünüyor. İşte sınavdan yeni çıktım. Biraz dinleneyim, gezeyim gibi düşünüyorlar. Ama Bilkent'te %90 devam zorunluluğu var. Sonra düzenli ödevler veriliyor. Bu sebeple fazla dinlenmek, gezmek çok da mümkün olmuyor. Benim tavsiyem hazırlanıp geçmek daha mantıklı. Peki burada ders programında mesela nasıl değişti? İşte ilk dönem bölüme başladığında birin derslerini tamamını alabildin mi? İşte birin ikinci derslerini nasıl karıştı? Mesela bu dönem birinci sınıftan dersler aldın, ikinci sınıftan dersler aldın. Birazcık bahsedebilir misin? Tabii öncelikle şöyle oluyor. İşte en alt dönemlerden alabildiğin tüm dersleri alıyoruz. Alamadığımız olursa da üst dönemlerden işte alabileceğimiz varsa onları seçip ders programına ekliyoruz. Çünkü 6-7 tane ders almak yani 4 yılda bitirmek için şart. Ondan dolayı bir şekilde ama bulunuyor.
Ee, Aynı zamanda sen yaz okuluna da kalmaya karar verdin. Yaz okuluna kalarak da aslında bir dönemi kapatıyorsun ve bir dönem boyunca hazırlık okuyup 3,5 dönemde bölüm ve bunun yaz okullarıyla beraber toplamda okulu irregular başlamana rağmen 4 senede bitiriyorsun. Buradaki süreci birazcık bahsedebilir misin? İşte ders yoğunluğu nasıl oldu? İşte üstten ders almak, e, 3,5 senede bitirmenin sana ne gibi avantajları olacak? Bundan birazcık bahsedebilir misin? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Eğer yaz okullarını almasaydım 4,5 yılda bitecekti toplamda. Ama tabii 5'e uzayacak. Yani Ocak ayında diploma alınamıyor. Ondan dolayı yaz okullarını kullanarak ikişer ikişer ders alarak erkenden bitirmeyi planlıyorum. Ki ben yaz okulunu çok tavsiye eden birisiyim. Çünkü 2 tane ders alıyorsunuz veya bir tane. Çok iyi bir şekilde derslere odaklanıp iyi notlarla geçebiliyorsunuz. Ondan dolayı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda irregular öğrenci olduğun için mesela şu an aslında ikinin birini bitirdin daha yeni. Ama birinci sınıftan ders aldın, anayasa aldın. İkinci sınıftan borç harç ceza, aynı zamanda felsefeyi dropladın pardon. Üçüncü sınıftan muhasebe, Anglo-Amerikan gibi dersleri aldın. Farklı ders deneyimlerini bizden bahsedebilir misin? İşte hukuk dersleri nasıl bir sistemde ilerliyor? Hukuk dışı dersler nasıl bir formatta ilerliyor? Ee, Bunların çeşitli zorlukları oluyor mu? Hocalara göre mi? Ders bazı nasıl zorlukları oluyor? Birazcık bahsedebilir misin? E, Bilkent Hukuk'ta en çok zorlayan dersler bence bölüm dışı dersler. Çünkü ödevler oluyor, işte quizler oluyor. Birden fazla midtermler olabiliyor. Bölüm içi derslerde bir tane midterm, bir tane final oluyor. Bu açıdan ders yükü birazcık daha düşük diyebilirim. Ama bence Bilkent'in artısı olarak görüyorum ben bunu. Çünkü sadece işte bölüm dersleri alırsak vizyonumuz biraz dar kalabilir. Özellikle e, dünya insanı olmak için bu dersleri görüp anlamak önemli. Okan, aynı zamanda sen Ankara'da yaşıyorsun. İlk sene Ankara'da kaldın. İkinci dönem ise evin mesafesinden dolayı yurtta kalmayı tercih ettin. Hem evden Bilkent'e gelen Ankaralı bir öğrenci olarak hem de yurtta kalan bir öğrenci olarak Bilkent'teki deneyimlerini paylaşabilir misin? Yurt hayatı nasıl? Üniversitede aile evinden gelmek nasıl? Birazcık paylaşabilir misin bizle? Tabii e, yurtta kalmadığım zaman günde 2-3 saat arası vakit kaybediyordum. Bu da hem zaman kaybı hem de enerji kaybı benim için. Ondan dolayı hazırlıktan ve bir dönem bölümden sonra yurtta kalmaya karar verdim. Ama şöyle söyleyeyim, Bilkent'in ulaşım imkanları çok iyi. Yani semt servisleri var, işte merkezi yerlere ring kaldırılıyor. Ancak yine de bence yurtta kalmak vakit ve enerji kullanımı açısından daha mantıklı. Ve Bilkent'in yurtlarını ben beğeniyorum. Alternatiflerine göre çok daha iyi. Yurtlarda fazla ses olmuyor. Çalışma alanları var. Bir de yemekhaneden bahsedeyim. Belki bazıları merak etmiştir. Ben beğeniyorum ama beğenmeyenler de var. Porsiyonunu küçük bulanlar da var. E, Ama zaten başka kafelerde de yemek yiyebilirsiniz veya Bilkent Center'da da gidip yiyebilirsiniz. Ama bence yani yurtta kalan biri için gayet yeterli. Ee, Aynı zamanda sen kapsamlı bir burslu bir öğrencisin ve yurtta aslında bir avantajın bulunuyor. Yurt parası ödemiyorsun. İşte kapsamlı burslar için verilen odayı birazcık seçeneklerden bahsedebilir misin? Aynı zamanda farklı bir oda tipinde de kalabiliyor musun? Kalırsan ne gibi şartlar oluyor? Bahsedebilir misin lütfen? Tabii. Genellikle ben ilk girdiğimde Ranzalı'da kalıyordum. Sonra 2 kişilik e, Karayolalı'ya geçtim. Yani bence odalar gayet yeterli bir öğrenci için. Çalışma masası var. Yani zaten ortak alanlarda da gayet yeterli. Daha üst odalarda kalmak için de ekstra parayı yatırmak gerekiyor tabii ki ama bence yani ben gayet memnunum şu anki odalardan. Ondan dolayı düşünmüyorum.
Çok teşekkür ederiz. Son olarak Mehmet Okan Uğur'u neler beklemekte? Bize birazcık Bilkent'ten mezun olduktan sonraki gelecek planlarından bahsedebilir misin? Tabii yani şu an aklımda netleşmiş bir şey yok. Bazı planlar var. İşte hakimlik ve savcılık sınavlarına girmeyi planlıyorum. Veya diğer bakanlıkların sınavı açılırsa onlara girmeyi planlıyorum. Eğer İngilizcenin yanına bir de C seviyesinde bir dil ekleyebilirsem diplomatlık sınavlarına girebilirim. Ama serbest avukatlık yapmayı hiç düşünmüyorum. Belki bir büroya girip çalışabilirim. Bunlar benim alternatiflerim. Mezun olduktan sonra, staj yaptıktan sonra daha da netleşeceğini düşünüyorum. Söyleneğimiz bu kadardı Okan. Çok teşekkür ederiz katılım sağladığın Ben için. teşekkür Gerçekten ederim. çok sağ ol. Videomuz bu kadardı. Umarım tercih döneminde tercih yapacak arkadaşlarımıza ilham olmuştur. Herkese kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.